Bölüm 616, Hazırlık. Lo Feng, Menlo, Lo Feng'e baktı. Bir ölümsüz olarak hafızası son derece iyiydi, dostça bir gülümseme ortaya çıkardı. Lo Feng gülümsedi ve başını salladı. O zamanlar devasa figür Menlo tesadüfen mezbahadaydı. Artık Lo Feng'in hasta olmuştu ve Lo Feng bunun da anlaşılması güç olduğunu düşünüyordu. Siyah yan yetkilisi. Lo Feng yanındaki 3 iş adamına baktı ve usulca şöyle dedi, herkesin diz çökmesine gerek yok, bırakalım dağılsınlar. Lo Feng, sen gerçekten iyi kalplisin. Altın tüy yetkilisi Ai Fu gülümsedi. Lo Feng içeriden şaşkına dönmüştü. Davranışları iyi kalpli miydi? Bu askeri birimin Ai Fu'nun dostluğu. Lo Feng bundan biraz sıkılmaya başlamıştı. Siyah cübbeli kadın, hemen dağılın diye emretti. Bu yumuşak ses aslında Ametist Adası'nın tüm semalarında yankılanıyordu. Evet, birçok yıldız alanından sorumlu olan 820 milyon kişi saygıyla eğildi ve ardından ışık huzmeleriyle düzenli bir şekilde ayrıldı ve adanın her yönüne doğru ilerledi. Ölümsüzler, lütfen üçümüzü takip edin. Ametist Adası'nı ve Ganlu bölümümüzün çalışmalarını güzel bir şekilde görmek için gözetmen elçi Lo Feng'e eşlik edin. Siyah cübbeli kadın sipariş verdi. Evet, Menlo da dahil olmak üzere 322 ölümsüzün hepsi hafifçe eğildi. Menlo ve diğer ölümsüzler, altın tüy yetkilisi, siyah yan yetkilisi, mor yıldırım yetkilisi ve 4 iş adamı Lo Feng'i takip etti. Belirli bir departmanın eşine ulaştığı anda ölümsüzlerin hemen öne çıkıp açıklama yapması gerekecekti. O zamanlar dahi yarışmasına katılan küçük serseri, ilk kez mezbahada beliren birinci ve ikinci kardeşini takip ediyordu. O kadar genç ve hassastı ki, dahi yarışması sırasında bile hala zayıf ve gençti. Bu 200 yıl içinde Ganlu departmanının 4. iş adamı olmasını kim beklerdi? Menlo, Lo Feng'e baktı ve içini çekti. Mor yıldırım memuru ve diğerleri inanılmaz derecede tutkulu, Lo Feng'i şımartıyor ve onu mutlu ediyor. Aksi takdirde, taraf değiştirirse, üçü de acı çeker. Adam Lo, maymun adam mor yıldırım memuru usulca kükredi. Bölüm şefi. Menlo yürüdü ve eğildi. Kara Ejder Dağı yıldız alanının iş departmanı senin emrinde. Mor yıldırım yetkilisi Menlo'ya baktı. Lo Feng'in evi Kara Ejder Dağı yıldız alanında. O yıldız alanı hakkında daha fazla bilgi edinmek istediğinden lütfen ona bir açıklama yapın. Evet. Adam Lo eğildi. Bay Menlo, uzun zamandır görüşmüyorduk. Lo Feng döndü ve Menlo'ya gülümsedi. Uzun zaman oldu. Bir anda majesteleri bana büyük bir şok yaşattı. Adam Lo gülümsedi. Yürüyelim ve konuşalım. Lo Feng başını salladı. Ametist Adası'nın sarayında, Lo Feng'in mor yıldırım yetkilisi, altın tüylü yetkilisi ve siyah yan yetkilisi vardı. 3 kodaman ona eşlik ediyordu ve arkasında 300'den fazla ölümsüz vardı. Ganlu departmanındaki birçok önemli departmanı anlatırken yürüdüler. Lo Feng yürürken birkaç basit soru sordu ve Ganlu departmanının çalışmalarını basit bir şekilde anlamaya başladı. Sarayın dinlenme alanlarında, mor yıldırım yetkilisi, altın tüylü yetkili, siyah yan yetkilisi ve Lo Feng bir araya toplandı, ölümsüzlerin geri kalanı çoktan ayrılmıştı. Kendim görmeseydim, gerçekten bilemezdim, sadece bu bakışa bakılırsa, sanal evren şirketinin gücü her şeyi kapsıyor, bu gerçekten şok edici. Lo Feng önündeki değerli meyveyi kaldırdı ve konuşurken yedi. Ganlu evren ülkesinin tüm nüfusu, ekonomisi veya benzerleri neredeyse tamamen sanal evren şirketi tarafından kontrol ediliyor. Ama tabii. Apeman Purple yıldırım yetkilisi güldü, insanlığın beşlevatanı, evren paralı asker ittifakı savaşçılara değer verir, evrenin 1. bankası ve evren galaksi bankası en çok bankacılık sektörleri ve yatırım sektörlerinde çalışır. Devasa balta dojosu da güçlülere değer verir. Yalnızca sanalımız evren şirketi hem insanlığın ekonomisini hem de yaşamını kontrol ediyor. 1800 evren ilçesinin ekonomisi tamamen sanal evren şirketimizin kontrolü altındadır. Lo Feng şok olmuştu. Sanal evren şirketi gerçekten de saçmaydı. Evrende pek çok devasa endüstri, iş gücü vesaire varmış gibi görünse de her şeyin temelinde sanal evren şirketinin kontrolü yatıyordu. Tıpkı sanal oyunları yaratan işletmeler gibi hepsinin de çalışabilmesi için ada bir sanal alana ihtiyacı vardı.
Bunların hepsinin sanal evren şirketinden kiralanması gerekiyor. Mezbaha tekeldi. Büyük Balta Dojosu'ndan yapılan birçok yayın bile paranın bir kısmını sanal evren şirketine vermelerini gerektiriyordu. Sonuçta insanlık sanal evren ağından kurtulamadı. Böylece şirket, evren ülkelerinin ekonomilerini ve hatta ordularını kontrol ediyordu. Kontrolün yarısını Büyük Balta Dojosu ile bölerek her biri 504 evren ülke ordusunu ele geçiriyordu. Her ülke, her aile, her kuruluş gelişmek istediği sürece sanal evren şirketimizle birlikte çalışmak zorundadır. Maymun Adam Mor Yıldırım memurunun gözleri güvenle doldu. Ülkeler ve aileler şöyle dursun, diğer 4 Leviathan bile bizimle çalışmak zorunda. İşletme ekonomisi açısından tekel sanal evren şirketimizin elinde. Ekonomi kontrolü, sayısız hazine, bulutlar kadar güçlü, dolayısıyla şirketin her yıl bünyesine kattığı dahi sayısı da 5 dev arasında en fazla olanıdır. Altın Tüy yetkilisi kendinden emin bir şekilde söyledi. Ganu evreni ülkesinde biz Ganu departmanı kontrol gücünün yarısına sahibiz. Diğer yarısı da ülke liderinin kendisi. Siyah cübbeli kadın yumuşak bir sesle konuştu. 3 iş adamının sözleri güvenle doluydu. Lo Feng şok hissetmekten kendini alamadı. Sanal evren şirketinin ezici gücünü ve kontrolünü gerçekten hissetmişti. Dahi yarışmaları sırasında Ganu evreni ülke liderinin kendi dahilerini göndermek için sabırsızlanıyor olması şaşırtıcı değildi. Görünüşe göre ülke lideri de büyük olasılıkla şirketin bir üyesi olabilir. Lo Feng, Ganu evren ülkesine ne zaman geleceksin? Siyah cübbeli kadın gülümsedi ve sordu. Evet, ne zaman geliyorsun? Altın saçlı adam ve maymun adam endişeyle Lo Feng'e baktı. Zaten Jade Dome gezegendeyim. Lo Feng dedi. Ne? 3 iş adamı şok oldu. İlk bölge, Ganu evren ülkesinden son derece uzaktaydı. En iyi evren gemisini almak bile 1-2 yıl sürer. Aslında Jade Dome gezegenine ulaştınız ve bize haber vermediniz. Maymun adam Mor Yıldırım yetkilisi gülümsüyordu. Bu senin hatan. Sen karargah tarafından gönderilen gözetmen elçisin, karargahı temsil ediyorsun. Ganu evren ülkesine nasıl sessizce girebilirsin? Altın tüylü yetkili, siyah yan yetkilisi, buna göre davranmalıyız, kurallara göre hareket edin ve Lo Feng'i karşılamak için bir tören hazırlayın. Siyah cübbeli kadın başını salladı. Elbette bir tören hazırlamalıyız ve son derece görkemli olmalı. Bu töreni, Ganu evreni ülkesinin tüm üst kademelerine resmi olarak duyurmak için kullanacağız. Ganu departmanımızın denetçi elçisi Lo Feng'in burada olduğunu Altın Tüy yetkilisi söyledi. Bu işi bana bırak. Maymun Mor Yıldırım yetkilisi şunları söyledi. İş departmanınız bu işin sorumluluğunu üstlendiği için kesinlikle herhangi bir sorun yaşanmayacak. Altın Tüy yetkilisi söyledi. Ancak Lo Feng'in statüsünü tam olarak yansıtmalıyız. O, bölgenin ilkel bir üyesi ve karargah tarafından gönderilen bir denetleyici elçidir. Törenin davranışları ve konutları da son derece yüksek olmalı. O küçük aile serserilerinin gelmesine izin vermeyin sırf eğlenceye katılmak için. Lo Feng yalnızca zorla gülümseyebildi. 3 kafa, gerek yok. Lo Feng konuşmak için ağzını açmıştı. Ne demek gerek yok, ihtiyaç var. Maymun adam dedi. Lo Feng, bu sadece senin itibarını değil, tüm Ganu departmanını ve sanal evren şirketi genel merkezinin tüm itibarını ilgilendiriyor. Ve ayrıca öğretmenin Turyan İmparatorunun itibarını da ilgilendiriyor. Lo Feng tamamen suskun kalmıştı. Bu konuyu bana bırak. Altın Tüy yetkilisi kendinden emin bir şekilde söyledi. Ölçek daha küçük olsun, çok kalabalık olmasından pek hoşlanmam. Jade Dome gezegeninde yapacağız. Lo Feng dedi. Daha küçük ölçekli, çok kalabalık değil mi? Sorun değil. Maymun Mor Yıldırım yetkilisi, iş başkanı olarak hemen göğsüne vurdu ve garanti verdi. Sanal evren şirketinin Ganu departmanı doğal olarak evren ülkesinde son derece yüksek bir güce sahipti. Ganu departmanı sanal evren şirketini temsil ettiğinden ülkenin tüm yönetimini etkiledi. Görünüşte ülkeyi yöneten lider olsa da ancak ülke lideri bile sanal evren şirketini dinlemek zorundaydı.
Bunun sonucunda 1800 evren ülkesi oluştu. Her departman, başkanların pozisyonları için yarışan sayısız resmi seviyedeki ölümsüzleri kendine çekecekti. Üç kafa, konumlarına saygı duyuldu. Şu 300 imparator yetkilisinden bile daha yüksek. Ganhu departmanından davet mi? Merkez Ganhu departmanına katılmak üzere bir gözetmen elçisi mi gönderdi? 3 iş adamının bu kadar aceleci olmasına şaşmamalı. 3 iş adamı bir tören düzenliyor, onlara saygısızlık edemem. Çok sayıda davet mektubu gönderildiğinde, Ganhu evren ülkesinin tüm üst kademesi kargaşa içindeydi. 3 iş adamının davet mektupları mı? Kim onlara meydan okumaya cesaret edebilir? Yeşim Kubbesi gezegeni, Tianjin şehri, Gümüş Kar memurunun ikametgahı. Başata, öğretmen. 8 ölümsüz saygıyla eğildi, yüzlerce sektör lordu ve 10.000'e yakın insan orada diz çöktü. Bu Gümüş Kar memurunun gerçek gücüydü. Sadece Jilandeng'in kızı sayesinde Jilandeng 10.000 isim yuvasına zar zor yaklaşabildi. Dolayısıyla bu grubun arkasında diz çökmüş olabilir. Ve 8 büyük ölümsüz, hepsi Gümüş Kar yetkilisi Jilandeng'in sayısız yıllar boyunca ölümsüz seviyeye ulaşan öğrencileriydi. Jiski ailesi, aileden kaç tane dahi çıkabilir? Snow sınırındaki yıldız alanında çok daha fazla insan vardı. Sayısız yıllar boyunca Gümüş Kar yetkilisi 15 ölümsüzü beslemişti, genel merkezde ise sadece 8 tane vardı. Uyanmak. Soğuk bir ses, neredeyse etrafındaki alanı donduruyordu. 8 ölümsüz ve yüzlerce sektör lordunun yanı sıra 10.000'e yakın insan ayağa kalktı. İleride, gümüş beyazı uzun cübbeli, siyah uzun saçlı ve önünde birkaç tutam uzun gümüş beyazı saçı olan bir adam duruyordu. Bu adam, orada öylece durarak, sonsuz bir buzlu kar dünyası hissi veriyordu. O Gümüş Kar memuruydu. Gümüş Kar yetkilisi Tianjin, Ganhu evren ülkesinin 300 imparator yetkilisinden biri. Ganhu departmanının 3 iş adamı bana şahsen bir davetiye gönderdi. Gümüş Kar yetkilisi soğuk bir tavırla söyledi. Bu kez Sanal Evren şirketinin genel merkezinden bir gözetmen elçisini karşılama töreni düzenliyorlar. Tüm önemli ailelere davetiye gönderdiler. Kural sınırlaması nedeniyle sadece 2 kişi getireceğim. Benimle. 8 ölümsüz ve yüzlerce sektör lordunun yanı sıra 10.000'e yakın üst kademe aile elitinin hepsi yukarı baktı, kalpleri hızla atıyordu. Böylesine üst düzey bir törene katılabilenler kesinlikle Ganhu evren ülkesindeki insanların zirvesiydi. Silvakar görevlisinin bile yalnızca 2 kişi getirmesine izin verildi. Açıkçası pek çok zayıf ölümsüz aile gidemeyecekti bile. Yukan, Fengyan, siz ikiniz bana eşlik edeceksiniz. Gümüş Kar yetkilisi kayıtsızca söyledi. Evet. Ölmeyenlerden biri ve diğer birkaç yüz sektör lordundan biri saygılı bir şekilde yanıt verdi. Bölüm 617, Karşılama Töreni. Silvakar yetkilisi ikisine baktı ve içini çekti. Yukan onun en sevdiği öğrencisiydi. Ancak onun emrindeki 15 ölümsüzün ailesinin soyundan olmaması üzücüydü. Fengyan'ın tam adı Ji Fengyan'dı ve o bir sektör lordu zirve savaşçısıydı. Gümüş Kar yetkililerinin bakış açısına göre, ölümsüzlere ulaşma umudu taşıyan Ji soyuna sahip ilk 100 sektör lordundan biriydi. Ji adı altında benden başka ölümsüzün olmaması çok yazık. Gümüş Kar yetkilisi içini çekti. Bir ölümsüze ulaşma şansı çok düşüktü. Belki uçsuz bucaksız evrende 10 binlerce ölümsüz vardı, ancak tek bir aile içinde, sayısız yıllar sonra bile ikinci bir ölümsüzün ortaya çıkması hala zordu. Herkes gitsin. Gümüş Kar yetkilisi emir verdi. Evet. 7 ölümsüz, yüzlerce sektör lordu ve 10.000'e yakın aile elçi saygıyla ayrıldı ve geriye yalnızca ölümsüz Yukan ve sektör lordu Ji Fengyan kaldı. 3 iş adamının yeni gözetmen elçisini karşılamak için düzenledikleri tören hızla Ganhu evren ülkesinin tüm üst kademesine yayıldı. Bu törenin ölçeği çok küçük olsa da düzeyi son derece yüksekti. Davetleri yalnızca 300 imparator yetkilisi ve diğer bazı güçlü ölümsüz aileler aldı.
Diğer ölümsüzlerin %90'ından fazlası davet almadı. Sektör lordu aileleri bir yana, buradan seviyenin ne kadar yüksek olduğu görülebilir. Bu, birçok ölümsüzün haykırmasına neden oldu. Genellikle 3 kodamanla tanışma şansımız bile olmaz. Bu töreni bu kadar küçük yapmalarını kim beklerdi? Ben bir davet bile almadım. Ganwu departmanından gelen davetler statünün bir yansımasıydı. Ganwu evren ülkesinin tüm üst kademelerinden birini alanlar. Yeşim Kubbe gezegeni, Kırlangıç Dağ villası, çalışma odası. Sarmaşıklarla dolu tüm oda aniden kendi kendine sarsıldı, çünkü beslenme kabininin kapısı otomatik olarak açıldı ve kısa saçlı, topraktan yapılmış gibi çıplak bir efsanevi tanrı olan Lo Feng adında bir genç, buz gibi besin sıvısının içinden ayağa kalktı. Vücudunun üzerinde doğal olarak genetik bir zırh oluştu ve bunun üzerine gümüş beyaz bir zırh giydi. Bulutla temas asması. Lo Feng gülümsedi ve uzanan asmayı oluşturdu. Önce ben ayrılıyorum, gelişmeye devam et. Asma sanki başını sallıyormuş gibi sürekli kendini sallıyordu. Çalışma odasının kapısı açıldı. Lo Feng gülümsedi ve dışarı çıktı. Dışarıda ışıktan parlayan bir insan silüeti duruyordu. Bu Dilan'dı. Majesteleri. Dilan gülümsedi ve Lo Feng'e baktı. Alan Lord 9. seviyeye ulaştığınız için tebrikler. Sadece 9. seviyeye ulaştım, henüz zirveye ulaşmadım. Lo Feng gülümsedi. Yarım ayım daha varsa zirveye ulaşacağım. Ancak tören bu gece olduğundan ayrılmadan duramıyorum. Majesteleri, 3 kodaman size gerçekten çok saygı gösteriyor. Bu tören, davetiyelerin onlar tarafından da gönderildiğini duydum. Şu imparator memurları, aralarında kim onları reddetmeye cesaret edebilir? Dilan gülümsedi. Bundan sonra itibarınız hızla artacak. Hepimiz birbirimize bağlıyız. Lo Feng gülümsedi, onların eylemleri de onları bağışlayacağımı umuyor. En küçük şeylerde sorun bulmak. Ganwu departmanı aslında tüm evren ülkesinin iş, askeri ve ordu departmanlarını yönetiyor. Bu çok büyük işlemler gerektirecektir. Dürüst olmak ve tüm işlemleri temiz tutmak, en dürüstlüğe sahip kişinin bile asla yapamayacağı bir şeydi. Sonuçta insan kendi başının çaresine bakabilir ama tüm konularına bakamaz. Eğer Lo Feng gerçekten kontrol etmek isteseydi, üçü açık ve temiz olsa bile Lo Feng hala başlarını ağrıtabilirdi. Kim bilir, belki de kıdemlileriyle olan bağlantısı ve özellikle bölüm başkanlığı pozisyonlarını devralmak için gelen bazı resmi seviyedeki ölümsüzlerle birlikte onlardan hala kolayca kurtulabilirdi. Dahası Lo Feng bu üçünün muhtemelen o kadar da temiz olmadığından şüpheleniyordu. Aksi halde gerçekten bu kadar tutkulu olmaları gerekir miydi? Majesteleri, bunu yapmaya hazır mısınız? Dilan, Lo Feng'e baktı. Su çok temizse balıklar bile orada yaşayamaz. Lo Feng gülümsedi ve dışarı çıktı. Dilan şaşkına dönmüştü. Su çok temizse balıklar bile orada yaşayamaz mı? Majesteleri gerçekten de ata öğretmeninin tercih ettiği değerli bir öğrencidir. Dilan düşündü ve Lo Feng'i takip etti. Lo Feng tüm koruma ekibini getirdi ve hızla törenin yapıldığı yere koştu. Eş zamanlı olarak bir sektör lorduna Busaka'nın evine gitmesini ve abi Hong'u getirmesini emretti. Bir süre sonra, Xiangshui şehrinin doğu tarafında, çekirdeğin çapı 1000 kilometreye yakın bir bölgeye sahipti. Bir ay önce burası sanal evren şirket üyelerinin toplandığı yerdi, ancak bu ay içinde bu çekirdek yer hızla büyük bir dönüşüme uğradı ve tüm üyeler oradaki başka bir yere taşındı. Ve sadece 3 gün içinde alanı 1000 kilometre kadar olan lüks bir villa inşa ettiler ve ona Lo Villa adını verdiler. Herhangi bir yeni gözetmen elçisi geldiğinde, sanal evren şirketi onun için bir yaşam alanı inşa edilmesine yardım edecek. Jade Dome gezegenindeki Ganwu bölümünün 4 iş adamından biri olarak, bunun gibi daha büyük bir villa neredeyse küçük bir galaksiye benziyordu. 1000 kilometrelik lüks bir villa inşa etmek Lo Feng'in statüsünü yansıtıyordu. Lo Feng ve grubu uzaktaki lüks villaya baktı. Üçüncü kardeş, burası yeni villan mı? Hong uzaktaki lüks Lo Villa'ya baktı. Şok olmaktan kendini alamadı. Burası Busaka'nın evinden bile daha büyük. Majesteleri Ganwu departmanının gözetmen elçisidir. Onun konumu 3 başkanla aynı seviyededir. Kurallara göre onun yeri 300 imparator yetkilisinkine benzer olmalıdır.
Dilan gülümsedi ve Lo Feng'in yanında dururken açıkladı. Majesteleri yalnızca etki alanı Lord döneminde burada kalacağından, inşa ettikleri villa Silvkar memurunun evinden biraz daha küçüktür. Lo Feng gülümsedi. Haydi içeriye girelim. Lo Feng emretti. Evet majesteleri. Grup onu takip etti. Lo Residence'deki personelin sayısı milyonlara ulaştı. Ancak çapı 1000 kilometrenin üzerinde olan lüks bir villada 1 milyondan fazla personele sahip olmak çok fazla değildi. Majesteleri, burada Mor Yıldırım memurunun emri altında bekliyordum. Majesteleri, burada Altın Tüy memurunun emri altında bekliyordum. Siyah Yan yetkilisi. Girişte bir erkek sektör lordu ve 2 kadın sektör lordu duruyordu. Lo Feng'i gördüklerinde saygıyla eğildiler. Eğilirken gizlice 3 kodamana haber verdiler. S.O.O. 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 Girişte anında 3 silüet belirdi. Lo Feng. Siyah cübbeli kadın bağırdı. Lo Feng, gerçekten son güne kadar bekledin. Maymun adam Mor Yıldırım yetkilisi şunu söylemeden edemedi. Burası sizin villanız, Purple Lightning yetkilisi buna oldukça fazla enerji harcadı. Kontrol etmek için daha erken gelmeliydiniz. Altın Tüy yetkilisi söyledi. Lo Feng gülümsedi ve şöyle dedi, eğitimle meşguldüm bu yüzden ancak bugün gelebildim. Ah, eğitim, ne olursa olsun, eğitim hala en önemlisi. Maymun adam Mor Yıldırım başını salladı. Diğer ikisi gülümsedi ve onu takip ettiler. Bu 3 iş adamı içeriden ne umuyordu? Bu mutlak dehanın tamamen eğitime odaklanacağı ve denetleme işi konusunda fazla endişelenmeyeceği. 3 iş adamı onu karşılarken Lo Feng, Lo villasına girdi. Lo villanın inşaatı sadece 3 gün sürdü, ancak töreni hazırlık 10 gün sürdü. Önemli olan, yemekler için çeşitli değerli malzemelerin evrenin farklı yerlerinden gönderilmesinin gerekmesiydi. 3 iş adamı onu görkemli kılmak, Lo Feng'i son derece muhteşem göstermek istediğinden, her şeyi yeteneklerinin en iyisine göre yaptılar. Eş zamanlı olarak, Ganlu Evren ülkesinin 300 imparator yetkilisi ve diğer bazı güçlü ölümsüz ailelerin hepsi oldukça uzakta yaşıyor. Bu nedenle davetler bir ay önceden gönderilerek tüm büyük isimlerin zamanında gelmesine olanak sağlandı. Bir anda gökyüzü kararmıştı. Lo villasının tamamını aydınlatan ışıklar vardı. Villanın dışında, içeride neler olup bittiğini net bir şekilde görmek imkansızdı ve bugün birçok inanılmaz derecede pahalı evren gemisi villanın dışında havada durdu, ardından ölümsüzler onlardan çıkıp resmi olarak girişten içeri gireceklerdi. Ana salonun içinde. Abi, sen şimdilik çalışma odasında kal, ben misafirlere eşlik edeceğim. Bir süre sonra sana burada ihtiyacım olduğunda seni bilgilendireceğim. Lo Feng, Hong'a küçük, sessiz bir çalışma odasında kalmasını ayarladığını söyledi. Lo Feng, çabuk gelin, misafirler geliyor. Mor Yıldırım yetkilisi, Altın Tüylü yetkili ve Siyah Yan yetkilisi Lo Feng'e baktı. Geliyorum. Lo Feng gülümsedi ve yürüdü. Sadece 2 flaşla salonun bir ucundan diğerine geçmişti. Bugün davet ettiğimiz konuklar sonuçta Ganhu evreni ülkesinin gerçek önemli insanlarıdır. Davetiyeleri gönderdiğimiz için bu güçlü insanlara karşı saygılı olmak zorundayız. Mor Yıldırım yetkilisi gülümsedi. Ancak ana salonun girişine hala 100 kilometre kadar var. Oradan da acele etmeyecekler ve aslında yol boyunca sohbet edecekler, dolayısıyla buraya gelmeleri biraz zaman alacak. Lo Feng başını salladı. Ganhu departmanının 4 iş adamı ana salonun 2 yanında durup uzaktaki girişe bakıyorlardı. Lo Feng birçok güçlü yasa enerjisinin etrafa yayıldığını açıkça hissedebiliyordu. İster parlak ışık ve göz kamaştırıcı enerjiler, ister şimşek kıvılcımları, ister ağırlık gibi zemin, ister çılgınlık gibi alev. Köken yasası enerjileri baştan sona yayılıyordu, çevredeki alan titriyor ve eğriliyordu. Nihayet, güçlü varlıkların hepsi onların görüş alanında belirdi. Ganhu evren ülkesinin büyük varlıkları, ya uzun saçlı ve çıplak ayaklı gri uzun cübbeler, ya zarif uzun cübbeler ya da herkese güçlü bir kana susamışlık veren zırhlar giymişlerdi. Bir diğeri küçük, ölümsüz bir canavara biniyordu ve diğeri tamamen bir cübbeyle kaplıydı, sadece gözleri görünüyordu. Bazılarının boyu 10 metreye kadar ulaşırken bazılarının boyu 1 metreye bile ulaşmıyordu.
Bazıları canavar adam gibi kürklerle kaplıydı. Diğerlerinin ise hiç kılı yoktu ve tek bir tele değil, metalik bir deriye benziyorlardı. Bunlar çoğunlukla resmi seviyedeki ölümsüzlerdi ve ana salona doğru ilerlerken düşmanlarından uzaklaşarak yol boyunca kendi gruplarını kurup sohbet ediyorlardı. Lu Feng, Mor Yıldırım yetkilisi gizlice haberleşti. 300 imparator yetkilisini davet etmenin dışında, bazılarının güçlü geçmişi ve gücü olan resmi seviyedeki ölümsüzlerin yanı sıra başka ölümsüzler de var. Ayrıca Buzhaka ailesinden Buzhaka ve Kara Ejderha Dağ İmparatorluğu'nun tanrı lideri gibi bazıları da size daha yakın. Bazılarının statüleri yeterince yüksek olmasa da onları yine de davet ettik. Bölüm 618, Dal Kavukluk. Lu Feng, uzakta yürüyen ve sohbet eden güçlü ölümsüzlere bakarak başını salladı. Altın Tüy yetkilisi, Mor Yıldırım yetkilisi, Siyah Yan yetkilisi. Tam önlerinde iri burunlu, tek boynuzlu, kıvırcık saçlı, koyu altın rengi zarif uzun bir elbise giymiş bir adam yürüyordu. Grubun önünde yürürken kaygısızca güldü. Bir anda salonun ana girişine ulaşmıştı. Lu Feng'e bakarken gülümsemelerle doluydu. Bu yeni gözetmen elçi Bay Lu Feng olmalı. Haha, sen en hızlısın. Maymun Mor Yıldırım yetkilisi yüksek sesle güldü. Lu Feng'e döndü. Lu Feng, bu Ganu Evren ülkesinin 300 imparator yetkilisinden biri, Ejderha Kanadı İmparatoru. Ejderha Kanadı İmparatoru, nasılsın? Lu Feng başını salladı ve gülümsedi. Evren ülkesinin imparator görevlilerinin tavırları hiç de zayıf değildi, sonuçta onlar resmi seviyedeki ölümsüzlerdi. Haha, adını uzun zamandır duydum. Ganu Evreni ülkemize biraz itibar kazandırdın, bugün nihayet seninle tanışabiliyorum. Ejderha Kanadı İmparatoru yüksek sesle güldü ve şöyle dedi. Daha sonra 2 astını da getirdi ve 2 personelin önderliğinde ana salona girdi. Bundan sonra başka bir ölümsüz, 3 kodaman ve Lu Feng'e tutkuyla el sallayarak yanımıza geldi. Pek çok ölümsüzün hepsi aslarını getirdi ve Lu Feng ile birlikte Ganu departmanının 3 iş adamı onları karşıladı. Bir süre sonra, Mor Yıldırım yetkilisi, Altın Tüylü yetkili, Siyah Yan yetkilisi. Davetiniz beni gerçekten yaptı, Kara Ejderha, mutlu, haha. Tamamen siyah ejderha pullarına bürünmüş ve alnında tek bir siyah ejderha boynuzu olan uzun ve sağlam bir dev yanımıza geldi çok tutkuyla. Bakışları Lu Feng'e ulaştığında gözleri daha da parladı. Lu Feng, bu senin memleketindeki Kara Ejder Dağ İmparatorluğu'nun tanrı lideri, ona sadece Kara Ejder de. Maymun adam Mor Yıldırım yetkilisi gülümsedi ve tanıştırdı. Lu Feng'in gözleri parladı. Ah! Aura gibi bir canavar yayan bu uzun ve sağlam tanrısal dev. O aslında Kara Ejder Dağı İmparatorluğu'nun kutsal toprakları Kara Ejder Dağı'nın tanrı lideriydi. Bay Kara Ejderha, nasılsınız? Lu Feng gülümsedi. Ha, sen Kara Ejder Dağı İmparatorluğundansın. Ben Kara Ejder doğal olarak çok gurur duyuyorum. Kara Ejderha tanrı lideri yüksek sesle güldü ve çok tutkuluydu, ardından ana salona girdi. Maymun adam Mor Yıldırım yetkilisi Kara Ejderha'nın ana salona girişini izledi ve ardından şöyle konuştu. Lu Feng, memleketinizin Kara Ejderha Dağ İmparatorluğu tanrı lideri. Kara Ejderha Dağı'nda ejderha insanlarının daha zayıf bir ırkından geliyor. Toplamda var o bölgedeki ırkında yaklaşık 10.000 kişi var. O bölgenin baş atası, dolayısıyla Kara Ejder Dağ İmparatorluğu'nu kurdu. Gücü ortalama, hala bir memurun gücünden uzak. Normalde bu tür toplantılar için, katılmak için yeterli niteliklere bile sahip değil. Ancak o sizin memleketinizin tanrı lideri olduğu için onu davet ettik. Lu Feng başını salladı. Birbiri ardına. Bu o. Lu Feng'in gözleri parladı. Uzun boylu ve sıska bir adam, kafasının her tarafında şişlikler var ve kafası beyaz saçlı, nazik görünümlü yaşlı bir adamı getirdi. Bu beyaz saçlı yaşlı adama gelince, Lu Feng doğal olarak tanıdı, bu Hon'un öğretmeniydi, zaman sektörü lordulu, yanında yakın arkadaşı ölümsüz Buzhaka'da olmalı. Buşak.
Maymun Mor Yıldırım yetkilisi gülümsedi ve bağırdı, "Haha, sonunda geldin. Bu Lo Feng, daha fazla tanıtmama gerek yok." Lo Feng ve Hong'un meselelerini Lo Feng, tanıştıkları anda 3 iş adamına zaten açıklamıştı. Bu Saka'nın davet almasının sebebini kendisi bile biliyordu. Kafası şişliklerle dolu olan o uzun boylu ve sıska adam Lo Feng'e gülümsedi ve onun yanındaki zaman sektör Lordu Lo da Lo Feng'e baktı. "Ağabey içeride Bay Busaka, Bay Lo, sonra konuşuruz." Lo Feng başını salladı. İkisi başlarını salladılar ve ana salona girdiler. 3 iş adamı tarafından toplam 1000'e yakın davetiye gönderildi. Evrenin gizli bölgelerini keşfetmek veya evrenin diğer ırklarıyla savaşlara katılmak gibi özel nedenlerden dolayı birkaçı dışında geri kalanların hepsi ortaya çıktı. Davet edilen misafirlerin yaklaşık %80'i gelmişti. Lo Feng onları birbiri ardına karşıladı ve Ganu evren ülkesinin üst kademesini daha iyi tanıdı. Sözde kraliyet ailesi, veliaht prensler gülün içti. Evren ülkesinin gerçek güçleri hala büyük ölümsüzlerdi. Altın tüy yetkilisi, Mor Yıldırım yetkilisi, Siyah Yan yetkilisi. Net bir ses yankılandı. Gümüş cübbeli, şakaklarından gümüş saçlı bir adam, yanında bir erkek ve kadın getirdi. Aynı anda gülümsedi ve el salladı, ardından Lo Feng'e baktı. "Bay Lo Feng, gözetmen elçi, sizinle tanışabilmek beni mutlu ediyor." Lo Feng, "Ben Silvasno yetkilisi." Maymun adam Mor Yıldırım yetkilisi gülümsedi ve açıkladı. "O geldi. Ana konuk gelmişti. Bu gece buluşması gereken en önemli misafir gelmişti. Ağabeyini ve King'i durduran oydu." Lo Feng bu gümüş cübbeli adama soğuk bir aurayla baktı ve gülümsedi. "Gümüş kar memurunun itibarı, Jadedome gezegenine ilk geldiğimde birçok insandan tartıştığını zaten duymuştum. Burada, Jadedome gezegeninde bile bir tane bile inşa ediyorlar şehir Tianjang şehri senin adına. Bugün seninle tanışabilmek beni gerçekten mutlu ediyor." Haha. Gümüş kar yetkilisi gülmeden edemedi. Ayrıca muhafız kaptanımdan gümüş kar memurunun Kubate'deki ölümsüz metal yaşam formlarını nasıl kuşattığı ve öldürdüğüne dair hikayeyi de duydum. Onu sayısız yıldız tarlasında nasıl kovaladığını, böcek klanının topraklarında, böcek klanının ortasında nasıl öldürdüğünü düşünüyorum. Bölge sonunda Kubate'yi öldürüyor. Gerçekten insanın kanını heyecandan kaynatıyor." Lo Feng bağırdı. Gümüş kar görevlisinin gülümsemesi daha da genişledi ve gülerek, "O zamanlar öyleydi. Bahsetmeye bile değmez, bahsetmeye bile değmez." Gümüş kar yetkilisi gururlu görünüyordu. Ancak bu yine de kiminle konuştuğuna bağlıydı. Lo Feng, bölgenin ilkel bir üyesi ve şimdi bir gözetmen elçisi olarak konumu onunkinden aşağı değildi. Sanal Evren şirketinin yeni tercih edilen mutlak dahası ve öğretmeni olarak Turuyan. O kesinlikle evrendeki tüm insanlığın yeni gururlarından biriydi. Böylesine mutlak bir dahinin bu sözleri söylemesi, Silvasno görevlisinin kendisini anında son derece iyi hissetmesine neden oldu. Gümüş kar yetkilisi, "Lütfen önce dinlenmeye gidin, sonra sohbet ederiz." Lo Feng dedi. Gümüş kar yetkilisi gülümsedi ve başını salladı, ardından arkasındaki Yukan ve Jifeng yanı getirip ana salona girdi. Ancak sahne Mor Şimşek yetkilisinin, altın tüylü yetkilinin ve Siyah Yan'ın gizli bakışmalarına ve gizlice iletişim kurmalarına olanak tanımıştı. Bu kadar çok misafir ağırladıktan sonra Lo Feng'i hiç bu kadar tutkulu görmemiştim. Doğru, sanki taptığı kişiyle tanışmış gibi. Lo Feng'in statüsü ve bakış açısı da çok yüksek. Kendisini bu tür standartlara düşürmesine gerek yok değil mi? Gerçekten Silvkar memuruna tapıyor mu? Her ne kadar 3 iş adamı Lo Feng'in Hon ile olan ilişkisini itirafından bilse de, Hon ve King meselesini bilmiyorlardı. Sonuçta 3 büyük ve kudretli iş adamı neden bu kadar küçük gönül işleriyle uğraşsınlar ki? Bu nedenle Lo Feng'in neden daha önce bu kadar nazik davrandığını son derece merak ediyorlardı. Sonunda 1000'e yakın ölümsüz konuğun tamamı ana salona girmiş, gruplar halinde oturup usulca tartışmışlardı. Ve Lo Feng ile birlikte Ganu bölümünün 3 iş adamı da ana salona geri döndü. Altın tüylü yetkili. Bir ses altın tüylerin kulaklarına ulaştı, döndü ve uzakta gümüş kar yetkilisi Jitianjang oturuyordu. Gümüş kar yetkilisi, "Bir sorun var mı?"
Altın Tüy ona doğru yürüdü ve karşısına oturdu. Bir şey var. Silver Snow, askeri departmanınız tüm Ganu evreni ülkesinin elitleri özümsemesinden sorumlu değil mi? Neden? Altın Tüy ona baktı. Deha savaşlarının yanı sıra dahilerin özümsenmesi, evrenin her yerinde meydana gelen normal bir şeydi. Çekirdeğe girecek en istisnai olana karar verilmeden önce elitler 3. sınıf, 2. sınıf, 1. sınıf ve özel elitler olarak ayrıldı. Aslında deha savaşları ve kahraman savaşlarıyla karşılaştırıldığında, o kendini kaptırmış dahiler hiç de zayıf değildi. Elitlerin yetiştirilmesi için bir kota var. Aileme bu rakamın 5 katını verebilir misin? Gümüşkar yetkilisi söyledi. 5 kere? Altın Tüy sinsice gülümsedi. Bu çok yüksek. Hala ilgilenmem gereken bir şey var. Seninle sonra konuşuruz. Bundan sonra Altın Tüy hemen ayrıldı. Bu Gümüşkar yetkilisi kotanın 5 katını sormaya gerçekten cüret etti mi? Sanal Evren şirketi elitleri yetiştirmek için çok fazla kaynak harcıyor. Ailesinden daha fazlasını istemek, şirketin halkını beslemesine izin vermek ve bunu yapmamak için ailesinin parasını harcamak için. HMPH. Gözleri küçümsemeyle parladı, şeytani bir duygu yaydı. Ancak uzaktaki Lo Feng'i fark ettikten sonra hemen değişti ve yeniden arkadaş canlısı olmaya başladı. Lo Feng. Altın Tüy gülümsedi ve yürüdü. Altın Tüy'ün çıkışını izleyen Gümüşkar kaşlarını çattı. Bu sırada Jifengyan ve Yukan geri yürüdüler ve Jifengyan yumuşak bir şekilde sordu, "Ata, Altın Tüy yetkilisi kabul etti mi?" Altın Tüy kabul etmedi veya reddetmedi. Gümüşkar soğuk bir şekilde homurdandı, ailemizin kar sınırı yıldız alanı kotasının 5 katı, Ganu evren ülkesinin tüm bölgesinde hala belli değil. Her nesildeki seçkinlerin sayısına göre bunları beslemenin hafif dalgalanmaları olacaktır. Birkaç tane daha içeri girersek, Altın Tüy'ün bu kadar fazla kaynak harcaması gerekmez. Ancak onu tatmin etmezsek bunu başarmak yine de zor olur. Bir ailenin geleceği çok önemliydi. Onun altında 15 ölümsüzü vardı. Eğer tek ışık sütunu olsaydı, bugün nasıl böyle bir güce sahip olabilirdi? Küçük bir aile, giderek bir ırk kadar büyüyor. Gelecek nesilleri yetiştirmek kıyaslanamaz derecede önemliydi. Ata. Jifengyan usulca söyledi. Gümüşkar yetkilisi Jifengyan'a baktı. Buradaki herkes Lo Feng'in sadece 9. seviye bir alan lordu serseri olduğunu görebiliyor. Her ne kadar evrende zirvedeki bir dahi olsa da ölümsüzlüğe giden yol hiç de kolay değil, hatta yakında düşebilir. Buradaki pek çok ölümsüz var, muhtemelen herkes onu pek umursamıyor. Jifengyan yumuşak bir şekilde şöyle dedi, ancak baştan sona hepsi ona karşı son derece nazik davranıyor. Bu şüphesiz. Ganu departmanındaki 3 iş adamı yüzünden. Gümüşkar yetkilisi Jifengyan'a baktı. Ganu departmanındaki 3 kodaman çok fazla kaynağı kontrol ediyor. Bir gücün büyümesi için kişinin iş departmanına bağlı olması gerekir. Ailenin gelecekteki bakımı için askeri departmanına bağlı olması gerekir. Güçlü olanlar bile keşfetmek için yola çıkmak isterler. Yıldız tarlalarının dışında güvenliği ve daha fazla tanınmayı sağlamak için ordu departmanına güvenmek zorunda. 300 imparator yetkilisi, pek çok güçlü ölümsüz aile, hiçbiri 3 iş adamına karşı çıkmaya veya onlara saygısızlık etmeye cesaret edemiyor. Herkes Lo Feng'e karşı naziktir. Bunun nedeni 3 iş adamının Lo Feng için endişelenmesidir. O, gözetmen elçi gücüne sahip. Bu yüzden çok kibarlar, Ganu evren ülkesinin tüm dev figürlerini kişisel olarak davet ediyorlar ve hepsini kişisel olarak Lo Feng ile tanıştırıyorlar. Kim bunu yaptı? Daha önce 3 iş adamının bu kadar kibar olduğunu gördünüz mü? Normalde tam tersiydi. Buradan. Jifengyan kendinden emin bir şekilde şöyle dedi, Lo Feng'i yardım etmeye ikna edebildiğimiz sürece, eğer o bizim adımıza konuşursa muhtemelen çok daha yararlı olur. Silvakar yetkilisi başını salladı, bunu anlıyorum. Ama Lo Feng'in geçmişi ve statüsü de çok büyük. Ondan yardım istemek de o kadar kolay olmayacak. Lo Feng sana çok saygı duymuyor mu? Jifengyan dedi. Saygı? Gümüşkar yetkilisi gözlerini kısarak kendi kendine mırıldandı. Bir süre sonra Lo Feng'i arayıp sohbet edeceğim.
Bölüm 619, bu benim ağabeyim. Ana salonda. Bu ölümsüzler grubu, aslarıyla birlikte ana salonda toplanmış toplam binlerce kişi vardı. 3 iş adamı, öndeki ana sahneye çıkmadan önce bir süre sohbet etti. Hepinizin dikkatine. Maymun adamların mor şimşekleri aşağıdaki pek çok ölümsüze gülümsedi. Haha. Pek çok ölümsüzün hepsi gülümsedi ve 3 iş adamının konuşmasını dinlemeye hazır bir şekilde yukarıya baktı. Sanal Evren şirketinin deha savaşları arasından seçim yapmak söz konusu olduğunda her çağdan sonra bir parti vardır. Ancak eleme savaşlarında binlerce yıldır eğitim almış mutlak dahileri gerçekten yenmek ve ilk bölgeye ulaşmak için kaç tane gereklidir var mı? Mor Şimşek yüksek sesle konuştu. Herkes Bola'nın son 10.000 çağın dehası olduğunu düşünüyordu, ancak bahsettiğim kişi Bola'ndan bile daha güçlü. Gelişim hızı çok daha hızlı. Böyle bir dehanın ortaya çıkması için muhtemelen her milyon çağda yalnızca bir tane olabilir. Kim o? Mor Şimşek gülümsüyordu. O, Ganu departmanımızın yeni gözetmen elçisinden başkası değil, Lo Feng. Ve gelecekte uzun bir süre boyunca o benim, altın tüy yetkilisi ve siyah yan yetkilisinin en iyi ortağı olacak. Doğru, o bizim en iyi ortağımız olacak. Sanal Evren şirketinin Ganu departmanındaki pek çok şey onun denetimini gerektirecek. Altın Tüy de konuştu. Sanal Evren şirketinin genel merkezinin Lo Feng'i Ganu departmanımıza katılması için göndermesinden dolayı ben, Altın Tüy ve Mor Şimşek, gerçek yan imparatorunun en sevdiği öğrencisi ve Lo Feng gibi mutlak deha ile çalışabildiğim için inanılmaz derecede mutluyum. Siyah cübbeli kadın gülümsedi ve sesi tüm salonda herkesin kulaklarında yankılanarak şöyle dedi: Bay Lo Feng'e burada hoş geldiniz diyelim. Hoş geldin. Buraya hoş geldiniz Lo Feng. Mor Şimşek ve Altın Tüy tutkuyla bağırdı. Sahnede tutkulu olan 3 iş adamı varken Ganu Evren ülkesindeki ölümsüzler nasıl aynı şeyi yapmasın? Eğer bu kadar kritik bir dönemde desteklerini göstermezlerse, 3 iş adamı tarafından hatırlandığı anda bu büyük bir bela anlamına gelir. Bu nedenle ölümsüzler grubunun tamamı son derece tutkulu davrandı. Lo Feng. Mor Şimşek tutkuyla bağırdı. Lo Feng yalnızca sahneye çıkabildi. 3 iş adamının tutkulu karşılaması büyük ölümsüzleri de şok etti. Ganu departmanının 3 iş adamı genellikle kibirliydi. Ganu evreni ülkesinde çok az kişi onların böyle davranmasını sağlayabilirdi. Ancak bugün TSK, o sadece bir gözetmen elçisi değil mi? Böyle davranmaya gerek var mı? Eğer Lo Feng sıraya girmezse, o zaman birisi tarafından gizlice onun ortadan kaybolması ayarlanacak. Bu olduğunda orada hiçbir kanıt bile olamaz. Ne olursa olsun, bu yalnızca alan lordu düzeyinde bir serseri, onunla başa çıkmanın yolları var. Ölümsüzlerden bazıları gizlice tartışıldı. Lo Feng'i öldürüyorsun, öğretmeninin gerçek yan imparatoru olduğunu bilmiyor musun? Turuyan hiçbir kanıt olmadan ortalığı karıştırmaya cesaret edebilir mi? Haha, görünüşe göre Turuyan gerçekten de ilkel kaos şehrinde çok uzun süredir, 1 trilyon yıldan fazla bir süredir orada, bu da birçok kişinin olayını unutmasına neden oldu. Ölümsüzler grubunun en çok yapmaya alıştıkları şey, düşmanlarını çekirdekten yok etmekti. Bu nedenle, Lo Feng'in gözetmen elçi olduğunu bilmelerine rağmen sonuçta o hala sadece 9. seviye alan lordu küçük bir çocuktu, bu da birçoğunun doğal olarak onu hafife almasına neden oldu. Ancak Ganu departmanındaki 3 iş adamının bu kadar tutkulu olduğunu görünce Lo Feng'e desteklerini ifade ettiler. Lo Feng'in kendileriyle aynı gruptan olduğu ve Ganu departmanının 4 kralı oldukları gerçeğini sergiliyorlardı. Lo Feng'e bulaşmak, hepsine bulaşmak anlamına gelir. Bu sözler bir tavır ve beyandı. Anında ölümsüzler grubunun hepsinin zihniyetini değiştirmesine neden oldu. Bu nedenle kalplerinde bu noktada Lo Feng'in konumu öncekinden daha yüksekti. Lo Feng'i gücendirmek, 3 iş adamını gücendirmek anlamına gelir ve onları gücendirmek, Ganu evren ülkesinde bir kenara itilmek anlamına gelir. Birçok ölümsüz bunu açıkça gördü. Açıkçası, Mor Şimşek, Altın Tüy ve Siyah Yan yetkilisi, geçmişleri yeterince sağlam değil. Lo Feng'in onlarla sorun bulmasından korkuyorlar.
Lo Feng'in gözetmen elçisi olduğu süre boyunca Ganwu departmanında rahatsız edemeyeceğimiz bir kişi daha var. Lo Feng, o 4. iş adamı olarak kabul ediliyor. Ölümsüzler grubunun hepsi ailelerinin bakış açılarını düşündüler ve Lo Feng'in öneminin açıkça farkına vardılar. Ganwu departmanının 4 iş adamı sahneden indikten sonra birçok ölümsüz törenin tadını çıkarmaya başladı. Etrafta bulunan personel, 3 iş adamının evrenin farklı yerlerinden getirdiği değerli ve lezzetli yiyecekleri ortaya çıkarmaya başladı. Hemen tüm ana alan tartışmalarla doluydu. Altın Tüy ve geri kalanların tavırları o kadar bariz ki Lo Feng'e desteklerini gösteriyorlar. Gümüş Kar yetkilisi köşede oturuyor, gülümsüyor ve başını sallıyordu. Lo Feng'in yardımını alabildiğimiz sürece sorun neredeyse çözülmüş olacak. Jifengyan usulca söyledi. Öğretmenim, şuraya bak Buska. Yukan dedi. Gümüş Kar bakmak için döndü ve uzaktaki, kafasının her tarafında şişlikler olan uzun boylu ve sıska adamı kolayca fark etti. Soğuk bir tavırla şunu söylemekten kendini alamadı, Buska ve onun yanında Hong'un öğretmeni Loda olmalı. Bu törene gelme hakkına sahip olmalarını beklemiyordum, 3 iş adamının ne düşündüğünü gerçekten merak ediyorum. Ata, Hong ve Küçük King'in meselesi, dedi Jifengyan usulca. Onu Jade Dome yıldızından kovmak ya da öldürmek işe yaramaz. Silver Snow soğuk bir şekilde şöyle dedi, King'in pes etmesini ve o serseriyi unutmasını sağlamalıyız, ihtiyacım olan şey bu. O Buska'ya gelince, o benimle uğraşmaya cesaret edemiyor. Ve o serseri Hong'un hiçbir tehdidi yok. Nasıl istersen öyle çöz. Jifengyan ve Yukan başlarını salladılar. Onların gözünde Hong çamura benziyordu, onu istedikleri gibi yoğurabilirlerdi. Siz ikiniz burada kalın, ben sohbet etmek için Lo Feng'i arayacağım. Gümüş Kar ayağa kalktı. Evet atamız, öğretmen. Jifengyan ve Yukan saygıyla söyledi. Gümüş Kar daha sonra doğrudan Lo Feng ile sohbet eden ölümsüzler grubuna doğru yöneldi. O geliyor. Lo Feng gözünün ucuyla Gümüş Kar'ın yaklaştığını gördü. Ben onu aramadım bile, kendisi bana geliyor diye düşündü. İyi dinleyin. Lo Feng salonun kenarındaki bir sektör lorduyla konuştu. Bir süre sonra Silver Snow ile sohbet etmeye başladığımda sen çalışma odasına gideceksin ve ağabeyim Hong'u ana salona getireceksin ve ona yüksek sesle bağırmasını sağlayacaksın. Benim için. Evet majesteleri. Sektör lordu başını salladı. Sadece birkaç saniye içinde Silver Snow otomatik olarak Lo Feng ile sohbet etmeye başladı. Lo Feng, Silver Snow ile kaçışları hakkında sohbet etmeye başladığında, şokunu ve saygısını ifade ederken kıyaslanamayacak kadar tutkulu ve saygılıydı. Ve kenarda duran sektör lordu manzarayı gördü ve hemen çalışma odasına yöneldi. Kapıdan içeri girdikten sonra, bu çalışma sırasında Hong kanepeye oturdu. Hong içeri giren sektör lorduna bakmak için döndü. Bay Hong. Sektör lordu konuştu, majesteleri beni ana salona kadar takip etmenizi ve onu gördüğünüzde ona bağırmanızı emretti. Anlaşıldı. Hong başını salladı. Ayağa kalktı ve sektör lordunu takip ederek çalışma odasından çıktı. Çalışma odasından çıkıp ana salona girdi ve bir bakışta etraftaki leziz lezzetleri gördü. Bu da normal ölümsüzleri iflasa sürüklemeye yetiyordu. Buna ölümsüzler grubu ve Ganwu evren ülkesinin tüm üst kademeleri bile dahildi. Onlardan üstün olan tek kişi ülke lideriydi. Bu o. Uzakta çevreye dikkat eden Jifengyan, yan tarafta Hong'u gördü ve kaşlarını çattı. O serseri neden burada, içeri nasıl girdi? Dese Yukan merakla sordu. Orada duran gençlik. Jifengyan yumuşak bir şekilde o Hong, dedi. Bu o. Yukan, Hong'a dikkatlice baktı. Hong ana salona girdikten sonra sahneyi çok dikkatli bir şekilde gözlemledi. Salonda binlerce kişi vardı, güçlü yasa enerjileri, her yerde büyük bir yasa dalgası karışımına neden oldu. Hong, gümüş cübbeli bir adamın kardeşiyle sohbet ettiğini hemen fark etti. Lo Feng. 3. kardeş. Hong bağırdı, sesi ana salonda yankılanarak birçok ölümsüzün dikkatini çekti. Evren düzeyinde bir serseri mi? Ölümsüzler grubunun hepsi merak içindeydi. Bundan bahsetmişken, böcek klanı bölgesi son derece dehşet vericiydi. Sonsuz miktarda böcek vardı, sadece sayılara bakmak bile herkesi şok edebilirdi.
Bu savaş sırasında 32 ölümsüzümüz vardı, ancak bunlardan 28'i öldü. Gümüşkar orada duruyordu, gözleri nostaljiyle doluydu ve Lo Feng'e o zamanki trajik savaşı anlatıyordu. Lo Feng dikkatle dinledi, neredeyse nefesini tuttu. Üçüncü kardeş. Bir ses yankılandı. Lo Feng dönüp baktı ve gülümsedi, abi, bir saniye içinde. Konuşmanın ortasında olan Silver Snow, gülümsemeden önce şaşkına döndü, ah, Lo Feng'in ağabeyi, kim o? Bakmak için döndü, uzaktaki silüeti fark etti, silüet devam etti, tamam, seni burada bekleyeceğim. Gümüş rengi kar gözlerini kısarak silüete baktı. Bu o, büyük kardeş. Gümüşkar Lo Feng'e bakmak için döndü. Lo Feng gülümsemesini korudu ve şöyle dedi, bu benim ağabeyim Hong. Yaşam ve ölüm boyunca kardeşim. Yaşam ve ölüm yoluyla kardeş mi? Gümüşkar hemen atıldı. Hong'u onu gördüğü anda tanımıştı. Jip King'in daha önceki meselesi nedeniyle Hong'un bilgilerini, resimlerini, görüntülerini veya benzerleri kontrol etmişti. Ancak Gümüşkar yetkilisi, Lo Feng ile olan ilişkisini gerçekten bilmiyordu. Hong ve Lo Feng ölüm kalım kardeştiler ve bu aslında hiçbir zaman kamuoyuna açıklanmadı. O zamanlar ikisi de Kara Ejderha İmparatorluğu vatandaşı kimlikleri altında dahiyane savaşlarda yer almışlardı. Dolayısıyla dışarıdan insanlar onları yalnızca Kara Ejderha İmparatorluğu insanları olarak tanıyordu. İlişkilerine gelince, yeterince çaba gösterilmezse kontrol edilmesi gerçekten zordu. Bu serseri aslında Lo Feng'in ağabeyi ve ölüm kalım kardeşi mi? Gümüşkar kaşlarını çattı, birçok düşünce zihninden hızla süzülüyordu. O bir ölümsüzdü, aslında bir şeyler planlamaya ihtiyaç duymayalı, çok uzun zaman olmasına rağmen bilinç hesaplama hızı son derece hızlıydı. Lo Feng'in tutkulu selamlarını, Buska ve Lo'nun görünüşünü hızla birbirine bağladı ve o her şeyi anladı. Buska'nın bu törene katılabilmesine şaşmamalı. Lo Feng'in bu kadar tutkulu olmasına şaşmamalı. Yani hepsi onun ağabeyi olduğu için. Gümüşkar önündeki Lo Feng'e baktı. Ancak Lo Feng gülümsemesini korudu ve geriye baktı, görünüşe göre kardeşim daha fazla bekleyemeyecek. Gümüşkar yetkilisi, ağabeyim ile Jip King arasındaki ilişkiye müdahale etmek istemiyorum. Ama sormak istiyorum, ne oldu bunda? Acaba beni aydınlatabilir misin? Eğer aydınlatamıyorsan bu da sorun değil. Silver Snow, Lo Feng'e baktı ve düşünürken gözlerini kıstı, sonunda konuştu, Hong senin abin olduğu için sana söyleyeceğim. Bölüm 620, işte öyleydi. Leo Feng'in gözleri parladı. Görünüşe göre Gümüşkar'ın Hong ve Jip King'in birlikte olmasını engellemesinin gerçekten bir nedeni varmış. Oturmak. Gümüş renkli kar tarafı işaret ediyordu. Leo Feng başını salladı ve oturdu. Jip King. Silver Snow oturup kendine biraz şarap döktü ve aynı anda konuştu. Bu çocuk, ailemizin trilyon yıldaki en olağanüstü dehası. Bu çocukla ilk tanıştığımda onunla sadece birkaç kelime konuştum, içten içe onun hiç de sıradan olmadığını keşfettiğimde şaşırdım. Leo Feng sessizce dinledi. O bir dahi, ailemizin mutlak dehası. Silver Snow gülümsedi, bir ruh okuyucu hipnotistinin yolunda yürüyor. Hipnozcu mu? Leo Feng kaşlarını çattı. Önceki deha savaşlarından, yalnızca bir X'nin bunu başarabildiğini görmek kolaydı. Bir hipnozcunun herhangi bir ilerleme kaydetmesi son derece zordu. Bu konuda olağanüstü bir hipnoz uzmanı. Bu nedenle, Evren Paralı Askerler İttifakı çekirdeğine kabul edildi. Gümüşkar gülümsedi. Şok edici başarılara sahip olan tüm hipnozcuların, insanların özelliklerini çok iyi anladıklarını anlamalısınız. Leo Feng başını salladı. Güçlü bir hipnozcu olmak için gereksinimler son derece yüksekti. Karakter ve insanların istekleri ve saire açısından son derece derin bir anlayışa sahip olmaları gerekiyordu. Jip King gibi bir dahi, karakterini ve isteklerini açıkça görebilen bir dahi, onun herhangi bir zihinsel durum eğitimine ihtiyacı yok. Silver Snow gülümsedi, ne yaparsa yapsın, içim rahat olabilir.
ve uçsuz bucaksız evrende. Aşk ve ilişkilerde güçlülerin hepsinin binlerce ila on binlerce ortağı vardır, bu çok normaldir. Güçlü bir erkeğin sayısız kadına sahip olması, güçlü bir kadının sayısız erkeğe sahip olması, benim karakterime göre, onunla olan ilişkisi bile binlerce erkeği olsa bile rahatsız etmezdim. Liu Ofeng şüpheyle gümüş karına baktı. Bu sözler ne anlama geliyordu? Eğer umursamıyorsa neden onları durdursun ki? Onları durduran ben değilim. Gümüş kar Liu Ofeng'e vurgu yaptı. Bu onun öğretmeni. Fantezi ruhu imparatoru. Öğretmeni mi? Liu Ofeng şok olmuştu. Fantezi ruhu imparatoru, bu ruh şeytanı klanı büyük bir varlık mı? Fantezi ruhu imparatoru? Gümüş kar başını salladı. Liu Ofeng kalbinin sıkıştığını hissetti. Öğretmeni Turuyan'ı takip edip hikayelerini dinledikten sonra ondan sık sık güçlü varlıkların adını duydu. O gökyüzü tüyü imparatoru bunlardan biriydi ve fantezi ruhu imparatoru da diğeriydi. Fantezi ruhu imparatoru, son derece dehşet verici, imparator seviyesinde bir ölümsüz olan evren paralı asker ittifakının bir üyesiydi. Her ne kadar cennet köprüsünün sadece 19. seviyesini geçmiş olsa da, köken kanunu kavrayışı açısından, gerçek yan ve gökyüzü tüyü imparatorunun bir seviye altında görünüyordu ama onun kıyaslanamayacak kadar tuhaf hipnotizma güçleri vardı. Bu nedenle imparator seviyesindeki ölümsüzler arasında en korkunç varlıklardan biriydi. Birisi onun tarafından saldırıya uğradığı anda bilinçsizce bir illüzyonun içine sürüklenecek ve içinde ölecekti. Ve en cesur olanı da köleleriydi. Onun kontrolü altında 81 ölümsüz vardı, bunların 79'u resmi seviyede ve ikisi imparator seviyesinde ölümsüzdü. Bu seviyedeki kontrol, Yunno gezegeninin efendisi Huyanbo'dan çok daha güçlüydü. Liu Ofeng onun hikayesini duyduğunda inanılmaz derecede şok olmuştu, o çok güçlüydü. Sadece onun altındaki ölümsüzler 81'e mi çıktı? Ve 2 imparator seviyesi? Kendi öğretmeni gerçek yan imparatorunun çok fazla öğrenci yetiştirdiğini ancak sadece bir imparator seviyesinde öğrenciye sahip olduğunu bilmek gerekiyordu. Fantazi ruhu imparatorunun konumuna yoğun bir şekilde tapınılır. Liu Ofeng kaşlarını çattı. Jiking onun öğrencisi olsa bile mikro düzeyde bu kadar doğru yönetilmesine gerek yok. Sakın bana onun öğrencisi olan birinin bir ilişkisi olamayacağını söyleme. Gerçekten de öyle. Gümüş kar yetkilisi başını salladı ve içini çekti. Liu Ofeng, onun öğrencileriyle ilgili bilgileri hiç araştırdın mı bilmiyorum. Onun altında 19 öğrenci var. Bunların 7'si erkek ve 12'si kadın ve bu 19'u çok uzun süre yaşamış, mevcut durumdalar. Trilyonlarca yıldır. Ancak hepsinin bir benzerliği var. Benzerlik? Liu Ofeng şüpheliydi. 19'un hiçbir zaman bir ilişkisi olmadı. Gümüş kar vurgulandı. Liu Ofeng şok olmuştu. Uçsuz bucaksız evrende insanın aşık olabileceği bir partner bulmak kolaydı. Bu nedenle 19'un hiçbir zaman bir ortak bulamamış olması çok tuhaftı. O zamanlar fantezi ruhu imparatoru, kanallarından biri aracılığıyla Jiking ve Hong'u öğrenmişti. Hemen öfkelendi ve bana doğrudan King'in aşkla ilgili herhangi bir eylemde bulunup bulunmadığını sordu. Enerji duyularıma göre onu hala hissedebiliyordum. Yaşam enerjisi hala çok saftı, hiçbir eyleme girişmemişti. Ancak bunu öğrendikten sonra fantazi ruhu biraz rahatladı. Ancak beni kesinlikle uyardı, kendisi ve Hong arasındaki bu ilişkiyi durdurmam için, aksi takdirde onu yalnızca okuldan atabilirdi ve öğrencisi olarak kalmasına izin vermeyin. Liu Ofeng fark etti. Silver Snow, Liu Ofeng'e baktı ve yavaşça iç çekti, bunu neden şimdi durdurduğumu anlamalısın. Bunu isteyen ben değildim ama fantezi ruhu imparatoru. Sadece mutlak bir dahi olmak yeterli değil, kişinin iyi bir yeteneğe sahip olması gerekiyor öğretmenim. Ailemde uzun zamandır onun gibi mutlak bir deha olmadı. Böyle olağanüstü bir deha için onun fantezi ruhu imparatorunun kapısından kovulmasına nasıl izin verebilirim? Liu Ofeng başını salladı. Gümüş kar yetkilisinin düşüncelerini anlamak kolaydı. Aslında büyük bir ölümsüzün öğrencisi olmak, yapılması son derece zor bir şeydi.
Tıpkı kendisi gibi aynı gruptaki 1000 dahiden biriyken sonunda imparator düzeyinde bir öğretmen alabilenler ona bile ulaşamadı, hele imparator düzeyindeki ölümsüzler arasında bile güçlü kabul edilen mutlak bir zirve vardı. Bu tamamen bir mucizeydi. Bu nasıl olur? Onlar onun mürididir. Onların işlerine bu kadar karışmaya gerek var mı? Liu Ofeng kaşlarını çattı. Nedenini bilmiyorum. Silva başını salladı, sadece Fantazi Ruhu İmparatorunun öğrencilerinin herhangi bir ilişkisi olmasına izin vermediğini biliyorum. Aksi takdirde kovulurlardı. Bu. Liu Ofeng sorumluydu. Bundan sonra ne yapmalı? Fantazi Ruhu İmparatoru. Bu, gökyüzü tüyüne ve gerçek yan imparatoruna yakın bir varlıktı. Liu Ofeng etrafına baktı, buradaki ölümsüzler grubu Ganu evren ülkesinde yüksek bir konumdaydı, ancak hiçbiri imparator seviyesinde değildi. Ve Fantasy Spirit'in imparator seviyesinde 2 ölümsüz kölesi bile vardı. Fantezi Ruhu İmparatoru buradaki grup konusunda tamamen dikkatsiz olabilir. Benim buradaki konumum ona karşı bir şey değil. Öğretmenim bile onunla en fazla eşit şartlarda konuşabilir, onu teslim edemez. Liu Ofeng düşündü. Gerçek yan, fantezi ruhu, güçleri yakın olmasına rağmen ikisi farklı gruplardandı. Fantezi ruhunun gerçek yan imparatoruna boyun eğmesine gerek yoktu. Gümüş kar yetkilisi, başka yolu var mı? Liu Ofeng ona baktı. Başka yolum yok. Gümüş kar başını salladı, fantezi ruhu beni daha az umursamazdı. Liu Ofeng kaşlarını çattı. Öğretmeniniz Turyan ortaya çıkarsa bir ihtimal olabilir. Gümüş kar aniden dedi. Liu Ofeng gümüş kara baktı, öğretmeninin bu tür konularda kendisini göstermesini istemiyordu. Sana ayrıntıları zaten anlattım, başka yolum yok ama sana söylemeliyim. King'in fantezi ruhu imparatorunu öğretmeni olarak alması büyük bir mucize. Onun okuldan atılmasına kesinlikle izin vermeyeceğim. Gümüş kar Liu Ofeng'e baktı. Ana salonun içinde. Ganu evren ülkesinin büyük varlıkları kendi gruplarında ve köşede sohbet ediyorlardı. Hong, Buska, Liu ve Dylan bir arada duruyorlardı. Üçüncü kardeşin sohbetinin nasıl gittiğini merak ediyorum. Hong, gümüş karla sohbet eden uzaktaki Liu Ofeng'e baktı. Acele etme. Beyaz saçlı Liu gülümsedi. Majesteleri Liu Ofeng'in özel bir konumu var, hatta Ganu departmanının 3 iş adamı bile arkasında. O Silvkar yetkilisi bile ona saygı duymak zorunda. Bana saygısızlık edebilir ama Liu Ofeng'e saygısızlık etmeye cesaret edemez. Kafası yumrularla dolu, uzun ve sıska Buska gülümsedi. HMPH. Siyah cübbeli kel adam Dylan yavaşça homurdandı, bu salondaki ölümsüzlerin çoğunun altında ölümsüzler var, ancak hiçbiri majestelerine saygısızlık etmeye cesaret edemez. Hong, uzaktaki Liu Ofeng ve Silvakar'ına bakarak başını salladı. Bir süre sonra, Liu Ofeng ve Silva sohbetlerini bitirdiler, Liu Ofeng döndü ve Hong'a doğru yürüdü. Üçüncü kardeş. Hong onu karşıladı. Büyük kardeş. Liu Ofeng, ifadesi karmaşık bir şekilde yürüdü. Hong, Liu Ofeng'in ifadesini gördü ve her şeyin iyi görünmediğini anladı. Sorun ne? Hong yavaşça sordu. Büyük kardeş. Liu Ofeng bunu söylemekte zorlandı. İşte bu şekilde, sizi ve King'i gerçekten durduran kişi gümüş kar yetkilisi değil, fantezi ruhu imparatoru. Ve bu fantezi ruhu imparatoru. Liu Ofeng detaylı bir şekilde açıkladı ve onun ne kadar korkutucu olduğunu anlattı. Buska, Liu ve Dylan yanlarında durup dinlediler. İşte böyle. Liu Ofeng, Hong'a baktı. Bunun arkasında aslında fantezi ruhu imparatoru var. Buska'nın ifadesi değişti. Onunla baş edilmesi son derece zor. Dylan kaşlarını çattı. Öğretmenim ortaya çıksa bile, atamın öğretmeni olmadığı sürece yine de faydasız olacaktır. Belki bir faydası olabilir. Beyaz saçlı Liu kaşlarını çattı, ona baktı ve yumuşak bir şekilde şöyle dedi, öğrenci, seni durduran fantezi ruhu olduğundan ve tüm öğrencileri bekar olduğundan, onun kurallarını asla kolayca değiştirmemesi kadar da var. Gördüğüm kadarıyla, sadece pes etmek. On sessizce orada durdu. Vazgeç, neden bütün bunları bir kadın için yapıyorsun? Buska da ona şu tavsiyede bulundu, içini anlasan bile faydasız.
Vazgeçmemiz gereken bazı şeyler var ama bazılarında da ısrar etmemiz gerekiyor. Hong, Busaka ve Leuo'ya bakarak gülümsedi. Öğretmenim, kıdemli Busaka. Kesinlikle bu kadar kolay pes etmeyeceğim. Üçüncü kardeş. Hong, Leuo Feng'e baktı. Ne yapmamı istiyorsan konuş, yeter. Leuo Feng ağabeyine baktı. Bu sefer seni gerçekten rahatsız ediyorum, yoksa şimdi sebebini bile bilemezdim. Hong başını salladı. Onun gözünde muhtemelen açıklamaya bile değmezim. Şu anda bana yardım etmeni istediğim bir şey var ve ayrıca son şey. Abi, doğrudan konuş, biz hem topraktan hem de ölümden kardeşiz. O yüzden formaliteleri atlayabilirsin. Leuo Feng, Hong'a baktı. Keşke. Hong, Leuo Feng'e baktı, fantazi ruhu imparatoruyla bir kez tanışmak için. Leuo Feng, Dilan, Busaka ve Leuo şok olmuştu. Bir bölümün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sürçülisan ettiysek affola. Videolarımızı faydalı bulduysanız lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Teşekkürler.